bu aralar ağırlık kaldırma, kadın, protein, kaslar, onlar bütün almış başını gidiyor. Şu an hepimiz bir ağırlık kaldırıp protein günlük mesela bunlar da değişiyor. Yani 54 gram alman lazım Sinem, 70 gram. Herkes müthiş bir protein. Hayır, hep şeydi. Dünya Sağlık Örgütü'nün filan kilo başına 0,8 gram gibi çok düşük bir şeydi. Şu anda bayağı kilo başına 1,5 gram filan. Zor bir şey tabii. Çok Onu zor. bir de öğünlere bölmek lazım. Bence tozsuz mümkün değil. Yani protein tozu almadan benim bunu yapabiliyor olmam. Çünkü ben et seven bir insan değilim. Artık hani yumurtadan artık yani yumurta. O yüzden tozsuz bu mümkün değil. Yani kimileri bunun zararlı olduğunu söyleyenler de var, düşünenler de var. Ama bir de bir şey söyleyeyim mi Esra? Ben kendi hayatım için şunu deneyimliyorum. Sen de bu sorunun cevabını merak ediyorum. Hani o geçmiş zaman dedik ya, taş devri gibi, hani onların olduğu gibi. Bir yerden sonra bence insanın kendisiyle bağını yani yakalaması, kendisini duyması ve neyle iyi gelip gelmediğini anlıyor olabilmesi lazım. Böyle bir şey gerçekten var. Mesela ben bazı besinin bana iyi gelmediğini bir teste gerek yok, hissedebiliyorum ve gözlemleyebiliyorum zaten. Mesela ben hiç laktoz intoleransım olduğunu bilmeden sütün bana iyi gelmediğini anlamıştım ve öyle gittim zaten. Çünkü ellerim şişiyor, eklemlerim ağrımaya başlıyor vesaire vesaire ve öyle ortaya çıktı. Yani insan kendini gerçekten doğru düzgün gözlemlediğinde, kendiyle bence bağını koparmadığında birçok şeyde görebildiğini düşünüyorum. Bir şeyin iyiye gelip gelmediğini valla çok valla sağlıklıca yaşıyorum. Benim de tabii çok yani %30, %20'den de fazla sağlıksız yaptığım mutlaka bilhassa beslenmeyle ilgili. Yani mesela sporda tam performans gösteriyorum. Yani mesela 10.000 adımdan aşağı atmıyorum. Haftada 3 gün ciddi ağırlıklarla çalışıyorum. Stretching'imi, recovery'mi yapıyorum falan. Sporda perfect'im. Uykuda da çok iyiyim. Onu yaptım artık. Yani onu öyle yaptım, böyle yaptım. Bayağı yani 8 saat, 7,5-8 saat uykuda kalabiliyorum. Yani arada uyanıyorum ama Melatonin ilaçlı, ilaçsız? ilaçla. İlaçla. Ama ben 1000 senedir ilaçla. Tamam. Yani onu, Neyse fark yok, en azından uyuyalım da nasıl uyursak uyuyalım mı? Aynen. Bence de benim seneler evvel benim çok Amerika'da tabii yaşarken mesleki olarak da çok psikiyatr arkadaşım vardı. Annem de uykusuzluğum, bizim bütün ailede var uykusuzluk. Onun için o genetik olduğunu düşünüyorum. Neyse annem de ilaç almak hiç istemez. İşte minimal alır falan. Valla doktorlar hep demişti ki valla ilaç mı yoksa uykusuzluğun getirdiği ileriki zamanda nörodejeneratif hastalıklar falan mı? Tabii ki ilacı alın derlerdi. Ben de ona sığınıyorum. Bence de yok, kesinlikle katılıyorum. Ben Allah'tan çok uykum hep iyidir. Ne yani güzel, ne güzel. Ve uyurum, uyanırım. Arada yok yani. Kaç saat uyuyorsam ne hiç güzel. kalkmam, etmem. O yüzden o ne kadar tarafta harika. evet bence beslenmem iyiydi. Beslenmeyi düzenlemem gerekiyor. Şimdi o zaman şöyle bir şey var Esra. Yani kas kütlesi hep konuşuyoruz ya, bu longevity anlamında hakikaten kas bizim kadın olarak bir longevity sigortamız. Yani kas kütlemizi korumadan üzerine hiçbir şey inşa edemiyoruz gibi oluyor. Birçok şeyde şimdi kastan korkuyor kadınlar. Dünyada da artık diyorlar ki yani elinize bu küçük 1 kiloluk, yarım kiloluk ağırlıkları almayın. Çünkü kas şöyle sebepten. Şimdi kas kemiğe destek veriyor. Kasla şimdi Wanda Wright çıktığı zaman öyle diyor. Kemikle kas kuzendir diyor. Birbirleri arasında diyor bir iletişim vardır diyor. Doğru. Siz kas çalışmazsanız kemiğe de destek vermemiş, kemiği aktive etmemiş oluyorsunuz. Kadında kas ne işe yarıyor? İnsülin dengesini yapıyor. Kemik kırılmalarına karşı kemiğe destek veriyor. Birçok şey yapıyor. Kas tekrardan yine benim programıma çıkan Luisa Nicola, kas bilhassa bacak büyük kasları çalıştırdığımız zaman myokine isimli bir enzim salgılıyor. O myokine beyindeki BDNF aktivasyonunu yapıyor ve nöronal bağlantıları aktive ediyor gibi. Yani kasın o kadar vücudumuzda çok yere şeyi var ki böyle ince olmak, kassız olayım, aman sıfır beden olayım falan. Yani belki 20 yaşında, 30 yaşında iyi gözüküyor olabilirsiniz ama 40'ınızdan sonra filan çok maalesef sağlık açısından sizi çok kötü yerlere götürecek bir durum. Onun için kas hakikaten çok önemli. Ve burada da beslenme ve spor, ağırlıktan başka bir şey aklımıza gelmiyor değil mi? Başka yapacağımız mucize bir şey var mı iyi gelen? Yok, evet, beslenme, dediğiniz gibi beslenme, protein orada çok faydalı. Kreatin almak gayet kasa destek veren bir şey ama yani bayağı ciddi kas, yani onu ben çok görüyorum spor salonuna gittiğim zaman. Hocalar da zorlamıyorlar.
Tabii direnci sürekli arttırmaları gerekiyor vesaire. Orada bilinçli PT'ler yok. Bir şey Bilinçli söyleyeceğim. mi yok yoksa kadınlar mı durduruyor bilemiyorum. Yani Evet, ben belki deli diyorum öyle. ve gidiyorum yanlarına. Gel hocaya diyorum. Tabii tanıyor herkes beni etraf. Diyor biraz daha arttı Evet. diyorum. Yani 25 yaptıysan bir sonraki tabii 27-8'e artıra aynen, gidiyor olman aynen. gerekiyor. Peki şimdi bu kas deyince özellikle hani bu teknolojiyle birlikte şimdi bu çok duyduğum işte peptitler, egzozomlar, işte herkes bir karnından iğneler yapıp da kas sahibi olmalar falan, bir de böyle bir şey başladı. Mesela ben her şey zaten tehlikeli buluyorum. Sudan başlayan Ben soğuk suya giremiyorum yani, benim için çok şeyler. Peki bu nasıl bir dünya yani? Şimdi peptitlerde evet growth hormon, büyüme hormonu Evet. olabilir. Çünkü normalde bir düz peptiti yaptım ben, kaslanmam değil, follistatin diye bir peptit var. Ama o follistatin peptiti çok böyle diğer şimdi etrafta duyduğunuz gibi BPC 157 gibi, işte GHK Copper falan gibi bir peptit değil. Çok nadir yerlerde bulunuyor. Onun gen terapi şekli var. Ben onu yaptım mesela. Ben çok şey deniyorum. Tabii. Nasıl? Ya bunların hiçbir FDA onayı yok anladığım kadarıyla. Yani evet yok. Ama yaptınız. Evet, gen terapisini yaptım, şeyi de yaptım. Kendi programımda da anlattım. Çünkü hakikaten folistatin gen terapisi, myostatin yani yaşlandıkça myostatin enzimi artıyor. Bu da kas yapmanızı yavaşlatıyor, bastırıyor. Ya da daha hızlı kas kaybediyorsunuz. Ben geçen sene bir ameliyat olacaktım Nisan ayında. 3 ay sonra spor yapamayacağım diye gittim gen terapisini yaptırdım. Ve hakikaten kası kaybetmedim 3 ay, sıfır sporla. Onun için yani onun için belki onun için dedim. Öyle bir şeyler belki yaptıkları. Ama öyle belki çok onun fazla üzerine etrafınızda göremezsiniz. spor yapıp vesaire. Çünkü ben mesela bu peptit yapan klinikleri mesela Avrupa'da çok zaten kötü bir. Amerika'da hiçbir FDA ona yok yani şu an çok daha. Şu anda geçti. Bu Geçti şeyle mi? birlikte geçti. Çoğu geçti. Peki yani gelecekte biz artık ilaçları karnımızdan vesaire bu şekilde yapacak gibi mi? Yani peptit şöyle. Peptitler zaten bizim vücudumuzda olan şeyleri stimüle etmek. Mesela şu isim thymosin alfa 1 diye bir peptit var. Bu timus bezini aktive eden bir peptit türü. Vücudumuzda zaten bunlardan var. Peptitler zaten işte amino asit zincirleri peptitler. Bunların hepsi vücudumuzda var. Bize hasta olduğunuz zaman o TA1'ı yaptığınız zaman çok daha hızlı toparlanıyorsunuz. Bir gerçek bunlar. Yani ya da işte yine TB500 ve TB500 ve BPC 157. Mesela bunlar çok iyileştirecek. İşte kas, işte yaralanma derken sakatlanma filan hemen anında. benim erkek kardeşime bu ikili BPC 157 ile TB500'ı omuzunda bir sakatlık vardı. Oğlum peptit yapsana dedim. Orada Romanya'da yaşıyor. Buldu Avrupa'da. Yaptı ve kızım bu ne mucizeymiş. 3 günde geçti dedi. Egzozom da öyle eminim ama ben nedense hani uzun vadede yani bunların ne kadarlık araştırmaları var. Yok şimdi bakın. Peptidi eğer ben biliyorum, onu da buradan uyarmak isterim. Eğer bir doktorunuz yoksa ya da bu konudan iyi anlayan bazen spor hocaları da biliyorsunuz iyi biliyorlar bu işleri, yani yurt dışında en azından. Ve compounding farması denilen bunu üreten, belirli temiz yerlerde üreten yerlerden almıyorsanız evet tehlikeli. O zamanlar ben biliyorum, bu duydum mesela Amerika'dan buraya bir kız varmış, peptit getiriyor. Evet, ben de duydum onu. Ve insanlar ondan alıyormuş. Mesela Evet. ona çok karşıyım. Evet. Çünkü yani benim mesela doktorlar bana verince ben alıyorum. Ben kendi kafama göre gideyim de ben biraz peptit yapayım Peki demiyorum. Türkiye'de bunu hangi doktor ulaşabilecek bir şey yok şu an. Benim bildiğim yok. Belki var. Ben de bilmiyorum. Yani dediğiniz yöntemi biliyorum ama bir doktorun protokolüne girmiş bir peptit bilmiyorum şu anda. Türkiye'de ben zannetmiyorum. Çünkü ben onu biriyle de konuştum. Yani şimdi Türkiye'de peptitin eğitimi yok ki. Evet. O buradaki doktorlar, şimdi benim mesela Elizabeth Yurt benim kendi doktorum. Ben peptit eğitimi alayım. O da bir şey, evet. Madem mesela Belki gelecek Rus peptit olabilir. O yüzden ben bir peptit eğitimi alayım. Yani çok kıymetli olduğunu biliyorum. Bunu hani işte cerrahilerde işte egzozomun yaptıkları hani öyle o hücresel yenilenme, yara gelişimi, hani onların hakikaten cerrahide de çok kullanılıyor ama tabii bu evet bir şey. Peki bir de bu longevity'nin güzellikle kullanılmasına ne diyorsunuz hücresel olarak? Hani şimdi Neyi? söylüyorum, bir sürü $5.000 Beatri'de içinde işte hücre içerikli serumlar ve kremler
mesela ben inanmıyorum da o yüzden soruyorum. Ya ben hiçbir şeye inanmadım ortaya çıktı. Yani çünkü hani cilt komik. üzerinden bir epiderm buradan alınan bir şeyden nasıl bir gençlik vaadi bekleyebiliriz? Cilt için mi? Cilt için. Valla egzozomlar, kök hücreler falan bunlar tabii çok... Tabii ki ama bu kremden bahsediyorum. Yani krem Ben sonuçta. kreme inanmıyorum. Yani ben bir kremin böyle bir şey yapabileceğimi Ben de çok inanmıyorum. Yani kremin tabii ki dokunuzu kadife gibi yapabilir. O tatlı parlaklık verir ama hani içeriden bir şey beslenmedikçe. Ben o krem işini şimdi bazı kremler var. Mesela yeni bir krem geliyor. İşte lüksle ilgileniyorsunuz. Hatta ben bir işbirliği yapıyorum onlarla. Nobel Panacea diye. Bir Nobel ödüllü bir şey kullanıyorlar. Bir teknoloji kullanıyorlar. Kremin içindeki ihtiva eden işte atıyorum 5 kimyasal ya da neyse artık o 5 içerik açılması kendi patlayıp cildinize yayılması ile ilgili bir teknolojisi var. Yani içinde 1 2 3'te aynı anda geçmiyor yüzünüze. Mesela onunla ilgili mesela Kademeli olarak. kademeli Mesela olarak. bir üründe bunu yapması süper. Evet. Dolayısıyla yani kendi birçok ürünü var ama kullandığı teknoloji. Anladım. Mesela göz ürününün içinde yazıyor ya mesela peptit var, o var, bu var, şu var neyse. Varsa onu anladım. Çok Ona iyi anladım. sırasına göre açıyor. Mesela benim o teknoloji çok ilgimi çekti. Çok enteresan. Yani mesela o tip şeyler tabii cilt için vallahi şeyi gördüm. Ben bir sürü Amerika'da böyle biohacking kremleri falan da var. Onlara bir ara dalmıştım. Böyle iyidir falan diye. Hiçbir iyi bir şey değil. Yine bakmayın. Yine Augustinus Bader'ler vesaireler hakikaten iyi netice veriyor. En iyisi Yani bence de. ama mucize mi yaratır? Hiç zannetmiyorum. Desteklenmediğim ilaç. Yani bu bir şey. Yani hep beraber kalkıp da bir tek onu sürüp de sen uyumuyorsan, suyunu içmiyorsan, kötü besleniyorsan mucize bekleyemezsin. Tek senin lüksün ne bence bunların haricinde? Senin en büyük lüksün Makinelerim. Makinelerin değil mi? Neler kullanıyorsun? Benim en büyük lüksüm makinelerim. Bazen diyorum ki mesela insanların satın aldıkları şey benim en bütün makinelerim bir de vitaminlerim. Yani ben herhalde benim o sağlık için yaptığım şeyleri yapmasaydım vallahi her ay bir Hermes çanta alırdım. Vallahi öyle Her ay bulabilecek bir yer varsa. Ben bulamam. Ben bulamam da. Yani rakamsal olarak yani Tabii öyle ki. yerlere geliyor çünkü bu sağlık için yaptığımız şey. Büyük yatırım. Mal çok bir şey değil Büyük yatırım. yatırım. Vallahi şöyle söyleyeyim. Bende işte infrared sauna var. Sauna çok iyi. Savuna. Sauna mesela kadın için dediniz yani soğuktan kaçınıyorum ama başka Sıcaklığı yoksa- hiç şeyim yok. Ama Sauna, infrared sauna çok iyi. Bir kere vücudunuzda o kadar çok toksik maddeyle en temizini de yeseniz, en temiz şekilde yaşasanız da illaki tabii çevre faktörleri çevre vesaire. faktörleri. Dolayısıyla infrared sauna çok iyi. Kırmızı ışığım kesin var. Her sabah rutinim var benim. Kırmızı ışık. Önünde Sonix adında bir titreşim makinesi. Onları beraber yapıyorum. Çünkü kırmızı ışın karşısında duruyorsunuz. Ne kadar? Boy 20 dakika. Tamam. Kafama da bir tane böyle kask var. Yeni geldi Almanya'dan. Weber laser ışıkları var. 700 küsür tane. Oradan beynimi aktif ederken sabahki pozisyonumu ara ara fotoğraf koyuyorum. 20 dakika bu şekildeyiz. 20 dakika bu şekilde. Bunların hepsini öğreneceğim. Ben de yapacağım hepsini. Peki. Ne yapıyorum başka? Yazı masamın etrafında epeyce şey var. Mesela Nanovi diye bir makine var. Programını yaptım. Herhangi bir şey için, vücudumuzun bir şey üretmesi için katlanıp protein katlanması diyor. Yani proteinler şekle giriyorlar. İç içe bir şekle giriyor. Ve o düzgün geçtiği takdirde insülin üretebiliyor. Atıyorum ne bileyim ben elinizi kaldırabiliyorsunuz filan. Onlar doğru katlanmadığı takdirde ki bunun içinde işte çevresel faktörler var, stres var, enflamasyon var vesaire. Vücut tabii ki sağlıklı bir insansanız onu tekrardan amino asit zincirine geçiriyor ve bir daha katlamaya. Fakat bir müddet sonra onlar biriktiği zaman bu hastalıklar meydana gelmeye başlıyor. Nörodejeneratif, Alzheimer vesaire. Şimdi onlarla ilgili bir makinem var. O protein katlanmasına destek veren ve HRV ve VO2 max'i de arttıran. Şimdi o makine masamın yanında yazı masamın günde 1 saat falan devam. Bir buharlı su gibi bir şey üflüyor. Onu yapıyorum. Mutlaka sabah ilk iş bahçede güneşe bakıyorum. Mutlaka. Yani Topraklanma yani bir şey- topraklanmayı yapıyorum. Yağmurlu olsa da dışarıya çıkıyorum saçağın altında. O sirkadyen ritmi şey yapmak Yakalamak için. için. Kaçta kalkıyorsun? 7.30 gibi falan kalkıyorum. Sigara kullanmıyorsun. Hiç kullanmadın mı? Kullandım.
Ama çok şey kullandım. Onlar bitti. Çok şey kullandım yani onun için. sigarayı da Ancak artık- ben onun için belki de insanlar diyordur niye sen bu kadar buraya takıntılısın? Ben onu pek çok programda paylaştım. Çünkü gezdiğim, partilediğim seneler şöyle bak 21 yaşında işte uyuşturucu falan başladım. 34 yaşında bıraktım. Yine bir 13 sene. 13 senede insan vücuduna çok zarar veriyor. Şimdilerde Acaba o eminim zaman senin- biyolojik yaşın kaçtı 34'te ya da 20'li Yüksekti baktığında? herhalde diye düşünüyorum. Çünkü şimdi alkolle bile ilgili ne kadar çok şey çıkıyor değil mi? Yani dezenfektan içiyorsun neredeyse diyorlar. Düşünsene ki o zaman yaptığın o şeyler. Onun için biraz da o sağlıklı yaşam ve bunlar biraz hobisel gibi başladı. Sonradan açıkçası çok insana yardımcı olabildiğimi gördüm. Şimdi mesela bir platform kuruyoruz. Orada da bir kere şunu yapıyorum sonunda insanların beklediği marketplace'i kuruyorum. Çünkü o kadar çok soru geliyor. Ama şimdi ben sana bunu söyleyecektim. Bunları içelim, nereden alacağız? Nasıl alacağız? İşte ne alalım, hangi vitamini kullanalım, hangisi iyi? Şimdi Türkiye'de tabii çok kısıtlı ama yine de Türkiye içinde bulabildiğimiz şeyleri satmak üzere bir marketplace. Yani Esra ne kullanıyor ya da yurt dışından da şeyler göstereceğiz ama genelde Türkiye'de kullanılabilen ürünlerle ilgili. Bir de bir uzaktan sağlık hizmeti veren bir sistem kuracağız. Çünkü şöyle buraya hiç değinmedik ama kadın maalesef çünkü iki kadın konuşuyoruz. Dedik ya demin başında bütün araştırmalar erkekler üzerinde yapılıyor. Şimdi kadın çok geride. Yani biz burada longevity konuşuyoruz ama kaç kadın bunu uygulayabiliyor? Yani bize kadınların da hala hormon replasman tedavisine uygun görmeyen doktorlar var dışarıda. Yani o hormon replası diyor ki işte yaşlanmanın bir şeyi atıyorum her fani çekecek tamam çekecek de her fani osteoporozda şeyden sonra menopozdan sonra osteoporoz kemik erimen bir anda artıyor, kalp hastalığın oluyor, Alzheimer'a bir şey açıyorsun Her yani. şey bak ruh halin bile yani korkunç aynen. bir ruh halini yönetmen gerekiyor. Evet, dolayısıyla yani bence kadını ben bu yaptığım işi esasında benim %70 kadın seyircim. Responsible futurism olarak bakıyorum yapıyorum. Çünkü yani kadını alıp bir yere çıkarmadığımız takdirde dünyanın yarısı kadın. Ne olacak kadınlar ölecek erkekler mi sonsuza kadar yaşayacağım İsa? Birbirlerini öldürecekler sonunda. Bence zaten erkeklerden başlamanın sebebi de bu dediğim erkek daha basit diyor ondan başlamışlar. Kadına girmeyelim demişler yoksa bile o yüzden çıkamayız demişler herhalde. Ya kadınlar için bir şey yapma fikri gerçekten çok önemli. Yani dünyayı bence yönetmenin kadın olduğunu düşünüyorum hala ama arka planda. Ama değil mi? Kadın başkanı olan ülkeler daha sakin. Tabii. Daha sakin. Ya kadının başka bir bakış açısı, perception'ı var. Şimdi onu söyleyip de erkek seyircilerimizi üzmeyelim ama bence bu platformun çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yani her şeyde Esra, mesela ben bir kere demiştim ki ben eğer belediye başkanı olursam öyle bir derdim yok sakın yanlış anlamasın. Hele bugünün belediye başkanlarını düşününce ben demiştim halk ekmeğin içerisine yani bu satıda halk ekmek var ya D vitamini koyarım demiştim. Tabii. Yani bu ülkenin D vitamini problemini çözseniz bile o kadar çok şey çözülür ki. Tabii. Gerçekten çok sevmiyorum. Yani birçok şey bilmiyoruz. Aslında birçok erişimimizi çok kolay olan şeyleri sanki çok büyük bir şeymiş gibi. O yüzden bu marketplace için hakikaten çok sevindim. Marketplace işte öbür platformda da ilk önce işte bu kadın ve kadının hormon replasman tedavisi, sonradan işte longevity danışmanlığı, muhtemelen zayıflamayla ilgili çünkü çok yanlış GLP-1 bu Mounjaro gibi, Ozempic gibi çok yanlış kullanımlar var. Yani ilaç yanlış değil. Şu anda longevity için bir numaralı şey deniyor. Çünkü vücuttaki enflamasyonu azaltıyor. Doğru. Bundan daha iyi bir şey olamaz. Mikrodozu ya da az dozu. Fakat ben şunu görüyorum. Kimlik yapsa yapılmasına hiçbir şekilde karşı değilim. Bir zayıflamak, bir irade meselesi olup olmaması hiç önemli değil. Nasıl rehabilitasyon, nasıl bağımlılık bir hastalık, nasıl bağımlılığı böyle koltukta oturarak çözemezsin. Yani ya 12 basamak programına gideceksin ya bir rehab'e gideceksin ya bir şeyin olacak. Yani bir anda gökten vahiy inerekten puf diye geçmiyormuş şeyler. Benim için hiç problem yok. Kimsenin iradeni tut da atıyorum yeme falan değil. İşe yarıyor. Ama arkadaş
Doktorlara da ben çok şaşıyorum. Yani burada hakikaten yani kas çalıştırmadan, protein yedirtmeden o insanlar zayıflıyor, eriyorlar, görüyorum. Ozempic Face. Ozempic Face, onu da geçtim. Dünyada evet çok acayip şeyler var ama ben etrafımda görüyorum. Berbere gidiyorum, berberin sahibi. Bilmem neye gidiyorum, işte editör filan. Bunların hepsi kullan ne oldun diyorsun mesela editör. Mesela çok öldüm, bittim, ağlamaktan çıkamadım. Doktor ne verdi? Yani ne diyor, ne yap diyor? Bir şey demedi, iğneyi veriyor. Ya bir şey demiyor, olabilir mi böyle bir şey yani? Sen mesela benim Amerika'daki doktorlar şöyle şey, eminim doğruyu yapan doktorlar da vardır, yanlış anlamasınlar ama ana fikirde bir de insanlar kendileri de satın alıyorlar onu. Evet. Çok hoşlarına gidiyor zayıflamak. Zayıflayın, harika bence ama yani şunu unutmayın, verdiğiniz kilo hem kastan hem yağdan gidiyor ve iğneyi günün birinde bırakacaksınız. Geri gelen şey yağ olacak. Kas gelmeyecek yere. Ben berberlerin sahibi var. Bir iki üç berbere gidiyorum işimin şeyine göre. Hangi bazısı böyle çok hızlı hani podcast'te bir şey yetiştirmem gerekiyorsa kendimle ilgili diye. Oranın sahibi var. Zayıflıyor adam, erkek. İşte X Bey, ne yapıyorsunuz? Bir şey yapmıyorum. Niye yapmıyorsunuz? Zayıflayınca yapmaya başlayacağım. Deli misiniz? Yani niye sporu şimdiden yapmıyor? Niye zayıflamak bekleniyor falan. Ben anlayamıyorum. Dolayısıyla o konuyla da ilgili bir post koymuştum. Yani bir fırtına gibi geliyor fakat bunu doğru kullansın ki insanlar işe yarasın. Peki senin denemek istediğin neler var? Bunların haricinde. Şunu denemek istiyorum, bunu yapmak istiyorum. Vallahi birçok şeyi yaptım. Birçok şey yaptım. Kalmadı galiba yapmadığım bir şey şu anda bu longevity dünyasında. Birkaç gen tedavisi daha var. Onu merak ediyorum. Mesela Klotho var. Klotho için hakikaten yaşlanmaya karşıt bir gen. Bakayım, onu merak ediyorum. Belki yaptırma ihtimalim var ama daha da emin değilim ama beyin için şey yapıyorum. Ama birçok şeyi denedim. Farkını anlamıyorum. Çünkü şükürler olsun sağlıklı olduğum için mesela insanlar ay şunu yapacaksın, işte plazma exchange terapi, harika hissedeceksin, işte bebek gibi uyuyacaksın, hiçbir şey olmuyor. Egzozom yapacaksın damardan, yine bir şey olmuyor. Sonunda karar verdim ki sağlıklı olduğum için hissettim. Çünkü sağlıksız olan insanlar çok fazla hissediyorlar. Onun için de şükürler olsun böyle devam. Peki yeni gelen böyle hani game changer bir şey geliyor mu? İşte bir şey ilaçlarda vesaire hani daha, çünkü artık çok hızlı ilerliyor. Çünkü işte şeyden bahsediyorduk. İlaçların iğnelerin ilaçları çıkıyor şimdi. Hatta böyle suda eriyen versiyonları falan gibi böyle çok şey olduğu için longevity de herhalde bir 10 yılda çok daha bence bir ivme kazanarak çok daha tabana yayılacağını düşünüyorum. Valla ben kendim üzerinde çok kendi kendime bir şey yapmıyorum. Dediğim gibi doktorum Elizabeth Yurt, Amerika'da çok önünde saygıyla hakikaten eğlenen bir doktor. Ben onun benim üzerimde çalışma şeklini gördüğüm zaman yine dönüyor dolanıyor bağırsak. Mikrobiyota. Aynen. Yine dönüyor dolanıyor, atıyorum ağır metaller. Yani esasında o neyi daha fazla yapayım da neyi yapayımdan ziyade neleri yapmayayım ki daha sağlıklı olsunu daha fazla görmeye başladım. Mesela Covid iğneleri bizi mahvetti. Maalesef. Benim anladığım. Kesin. Evet. Koştur koştur yaptırdım ben New York'ta. Mikrobiyotaya da gelince onu da şöyle düşünüyorum. Ya bence mikrobiyota da coğrafya gibi bir kader. Yani çünkü doğduğumuz yerdeki hani baktım ben bir filmde mi bir araştırmada mı okumuştum. Dünyadaki mikrobiyota böyle haritaları hani çünkü her işte ülkenin hani işte İngilizlerin farkı, onların farkı. Dolayısıyla şimdi bu Türk kültüründeki beslenmemiz bir yere kadar yani ki bence yine bir sağlıklı bir mutfağımız olduğunu düşünüyorum. Hani en azından işte zeytinyağlarına oluyor vesaire gibi. Bağırsağı halledebiliriz. Okey. Uykuyu hallettik. Kas yapmak için bol bol spor yaptık. Evet. Bir de şu kırmızı ışıklar. Marketplace'i bekliyorum. Kırmızı ışıklar, vitaminler. Kırmızı ışıklar, vitaminler, gözlükler, hidrojenli su filan, yani çok şey var. Çok şey Sonsuz yani o biraz hobi gibi ya. Nasıl mesela insanların mesela ne bileyim herkesin bir hobisi var. Birçok kadın alışveriş yapmayı seviyor. Ben üşeniyorum alışveriş yapmaya. Ben de böyle alet edevat alıyorum ama arkadaşlarım çok memnunlar vallahi. Yani kız kardeşim geçen gün bendeydi. Bir arkadaşımla geldi. Gördüm geldiğinde bir şey takmış. Sizde bir oksijen bir şey oluyordu herhalde değil mi? Bir şeyde. Yani devamlı bir şeyler benim evimde oluyor. Zaten o mine kalpakçı Evet, orada. evet, gördüm. Ya Esra'da çay ikram edilmez hipoksik. Evet. Misafirliğe geliyor kahve yerine hipoksi vardı. Aynen.
Aynen. Valla yani bence dünya gayet güzel bir yere gidiyor fakat şu kafa yapısından artık çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Ve hala Türkiye'de onun olduğunu görüyorum. Amerika mesela değişti. Demin senin başlarken dedin ya hakiki lüksün, hakiki zenginliğin sağlık olduğunu düşünüyorum diye. Bence hala Türkiye'de o düşünülmüyor. Ben hala şunu görüyorum genelde. Çıkın dışarıya bakın yani şimdi 3-5 kişi en yakın arkadaşlarımıza bakmayalım illa ki. Yani bir genel bir restorana gittiğinizde bir erkeklerin haline bakın. Bir hanımlara bakın. Yani işte hanımlar en zayıf olmaya çalışıyorlar. Erkeklerde de maşallah güzel bir göbek vesaire oluyor. O şey gibi yani o bir zamanların lüks şeyi böyle pro içmek işte bir üyelikli kulübe gitmekti ya. Yani o kafanın değişmesi lazım. Çünkü o bizi hiçbir yere götürmeyecek. Doğru. Tabii yani her seferinde gittiğimizde özeniyoruz. Mesela işte Barcelona'ya da herhangi bir yere gidiyorsunuz insanlar deli gibi spor yapıyorlar. Yani Afrika'da Cape Town'da ben inanamadım. Yani deliler gibi spor yapıyorlar. Bizde zaten yürüyecek kaldırımımız yok. O bambaşka bir mevzu da dışarıda nasıl hani bence kendi zihnimizi ve bedenimizi nasıl inşa ediyoruz? Buraya bakıyor olmak lazım. Valla ben zaten insanların seyretmeye de tembeller. Dolayısıyla bu Instagram'ı herhalde bakıyorsun. Biz her hafta 5 tane çok insanlara bu kolay sağlık tiyolarını veren içerik yapıyoruz. 2 tanesi video, bir tanesi Twitter style, bir tanesi karusel. Hangisinden daha hoşlanıyorlarsa diye. Çünkü o küçük işte bu 1 dakikalık 50 saniyelik bilgilerle hakikaten faydalandığını görüyorum. Ben geçen gün Cuma günü bir video koydum kasla ilgili. 1 milyon seyredildi Cuma'dan bugüne. Hiç tanımadığım alakasız insanlardan mesaj geliyor mesela. Ferzan Özpetek mesaj atmış. Tanımıyorum. Ondan sonra Eurolith'in iyi bir molekül mesela. İşte Ajda Pekkan arıyor falan. Yani insanlar esasında bazı insanlar artık o yola girdiler. Benim gördüğüm Ajda hep var herhalde o yoldaydı da. Bazı insanları da oraya çekmek için ben böyle daha kolay tüketilir bilgi de koyuyorum. Podcast'ı seyretmek istemeyebilir. Doğru gelebilir. Doğru. O sosyal medyada ben insanları destek olalım. Bir de oradan sizi yakalarsa merak ederse gerçekten gidip orada buluyor. O da çok kıymetli bir şey. Aynen. Yani bir de şu var yani şimdi tekrar en başına dönüyoruz ama hani böyle lüks dedik hani evet hani belki şu an elit gibi gözüküyor ama insanların artık hayat tarzı da çok değişti. Yani artık herkes işte hani yaz tatili, kış tatili programlarken şimdi illa bir de işte yok bir detoks tatili, işte bir kampa gideyim, bir kendime bakayım. Hani bunlar daha çok duyulmaya başladı. Bence biraz bilinç dönüyor gibi ya da ben dönmesini istediğim için öyle görmek Yani istiyorum daha belki. ama çok şimdi küçük bir kitlede dönüyor. Bunun sağlıklı bir hayat daha hepimizin olması için yani o yani nasıl dönüyor? Bir restorana gidiyorsunuz dışarıda sigara içen insanların içinde mecburen oturuyorsunuz. Pek dönmüyor gibi. Doğru evet. Yani işte evet ne yapalım döndüğü kadar diye bağlayalım artık yani. Dönmek lazım. Yani burada aslında bence en kıymetli olan şey şunu konuşuyor olduk. Yani insanın kendi hayatına yatırım yapma biçimi Aynen, bu. aynen. Yani nasıl görüyorsanız belki biri çanta alarak hayatına yatırım yaptığını düşünüyor. Belki biri kendi sağlığına, güzelliğine bakarak, biri eğitimle, bilimle öğrenerek. Yani bu gerçekten bu hayatı nasıl yaşamak istediğinizle alakalı bir şey. Ama ben bu yoldan gideceğim, bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum mesela geldiğin için. Çok çağırdığın keyifli için oldu. sağ ol. Olur mu? Bu kadar işinin gücünün senin. Yok canım geçen sefer çok üzüldüm. Evet geçen sene çünkü bir çok böyle krizli bir ana denk geldim. Müthiş bir summit hazırlamıştı. Bu tabii ki Amerika'nın bu savaş durumu yüzünden ama eminim ki Eylül-Ekim'de çok İnşallah. daha güçlü bir şekilde geri gelecek. İnşallah. Çok Görüşürüz teşekkürler. diyorum o zaman. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Böyle bir bölüm. Bence çok kıymetli bir bölüm. Bu sağlık hakkında bir hep beraber tekrar düşünüyor olalım. Yani hayatta böyle lüks şeyleri bir sıralamasını bence bir tekrar yapıyor olalım. Haftaya görüşürüz.